Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere yılın ilk favoriler ve hayal kırıklığı videosunu hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Ay boyunca severek kullandığım ürünleri anlatacağım. Bir de deneyip maalesef bende hayal kırıklığına neden olan ürünleri anlatacağım. Öncelikle favorilerimle başlayalım. Anlatacağım ürünlerin bazıları tamamen yeni ürünler. Aralık ayında, Ocak ayında çıkan ya da Kasım ayının sonlarına doğru çıkıp benim denediğim ürünlerden oluşuyor. Bazıları da daha önceden anlattığım, hatta favoriler videosunun konusu olan ürünler. Onlarla ilgili küçük notlarım, hatırlatmalarım olacak. O yüzden videoya ekledim. Ve bazıları da maalesef anlaşamadığım ürünler oldu. Son günlerde yine sıklıkla görmeye başladığınız ürünler. Ben de alıp denedim. Kendi kişisel deneyimlerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kişisel bakımdan başlayalım. Yine yeni çıkan ürünlerden bir tanesi. Ben Aralık ayında tanışmıştım. Nivea'nın Derma Control Clinical diye şöyle bir deodorantı çıkmıştı ve ben bunu denedim. Bunun erkek versiyonu da vardı. Biliyorsunuz daha önceden başka markaların, Rexona'nın özellikle bu tarz deodorantlarını, ürünlerini denediğimde bende kaşıntı, alerji gibi problemler yaratmıştı. O yüzden maalesef kullanmaya devam edememiştim. Aralıktan bu yana ürünü sürekli kullanıyorum. Özellikle spora giderken kullanıyorum. Şimdi Ocak ayının sonuna geldik. Bu zamana kadar herhangi bir alerjik durumla ya da iritasyonla karşılaşmadım. Hatta bunun erkek versiyonunu Volkan da çok beğendi ve kokusu çok güzel. Alerji, astım tetiklemeyen, benim için konuşuyorum. Benim alerjimi, astımımı tetiklemedi. Kokusu da hoşuma gitti. Keyifle kullanmaya devam ediyorum ve size göstermek istedim. Belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Yakından ürünün de size tam adını böylelikle göstermiş oluyorum. Şimdi bir saç bakım ürününe geçiyorum. Yılın enleri videosunda aslında bu ürünü size göstermiştim. Hepiniz tanıyacaksınız. Bu ürünü o kadar çok kullanıyorum ki yılın ilk favoriler videosunda da olsun istedim. Moremo markasının Recovery balmı. Yani bir saç proteini bu aslında. Krem formda, hemen size göstereceğim. Çok azıcık almanız yeterli. Konsantre bir ürün. Mesela şu kadar aldığınızda tüm saçınıza, nemli saçınıza uygulayabiliyorsunuz. Şöyle elinize yedirdikten sonra nemli saçlarınıza duştan çıktıktan sonra boy ve uçlarına, kesinlikle diplere gelmeyecek şekilde uygulama yapıyorsunuz ve sonrasında kurutuyorsanız kurutuyorsunuz. Şekillendiriyorsanız ısıyla, eğer şekillendirmeye başlayabiliyorsunuz. Isıyla birlikte ürünün içindeki bileşenler, proteinler saçınızda aktive olmaya başlıyor. Saçınızı ısıya karşı koruduğu gibi aynı zamanda bir kalkan görevi görüyor ve saçlarınızın kırılmasını, kopmasını engellemiş oluyor. Saç agresif bir şekilde kuruyabilir ve kötü görünür. Bir süre sonra da yıpranmaya başlar. O yıpranmanın etkilerini de ortadan kaldırıyor. Yapısı itibariyle benim saçlarım çok fazla yapışmaya, sönmeye, ağırlaşmaya müsait saç tiplerinden bir tanesidir. Benim saçlarımı kesinlikle ağırlaştırmadığı gibi yumuşacık yapıyor. Kötü de kokmuyor ürün. Ürün birazcık pahalı fakat bunun küçücük boyu satılıyor. Yani seyahat boyu satılıyor. İsterseniz, denemek istiyorsanız önce seyahat boyunu alıp ürün size iyi geliyorsa sonrasında tam boyunu sipariş ederek kullanmaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz minicik aldım. Fındık tanesi kadar aldım ve uzun süre bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Saçlarınız kırılmaya eğilimliyse, eğer çok işlem gördüyse ve sürekli ısıya maruz bırakıyorsanız saçlarınızı onarmak, yapılandırmak ve kestirmek istemiyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Size de göstermek istiyorum. Yine ürünün ambalajını gösteriyorum. Çünkü bu ambalaja benzer Moremo'nun başka ürünleri de var. Onunla karışsın istemem. Şimdi hızlıca cilt bakım ürünlerine geçiyorum. Bazılarını zaten size daha önceden anlatmıştım. Bazılarını özellikle eklememin sebepleri var. Mesela Isana'nın Pure serisinin köpük temizleyicisi gibi. Bu ay boyunca Rossmann mağazalarında ve online'da 40 liraya satılıyor. Ürün normalde 100 lira bandına çıktı. Hatta ben de görür görmez stokladım. Instagram'dan sizlerle de paylaştım. Bazen online'da bitebiliyor ama ürün mağazalarda var. Eğer ki hassas ciltliyseniz, cildinizi kurutan temizleyicileri sevmiyorsanız, irite eden, geren, sivilce yapan temizleyicileri sevmiyorsanız bana çok iyi gelen, nazik yapılı, cildin pH ile anlaşabilir köpük temizleyicilerden bir tanesi. Çift aşamalı temizlik yapıyorsanız zaten su bazlı temizleyici kısmına bunu ekleyebilirsiniz. Ben performansını da, içeriğini de, kendi cildimdeki etkisini de çok beğendim. Benzer cilt şikayetlerine sahipsek ya da cilt özelliklerine sahipsek bu ay indirimli olarak satılıyor. Kaçırmanızı da istemem. Şimdi benim rutinlerimde biliyorsunuz özellikle dolgunluk, anti-aging etkiler istiyorsam ya da cildimin daha sıkı görünmesini istiyorsam rutinlerimde ginseng serumum ya da peptit serumlarım oluyor. Ve bunlardan etkisini beğendiğim bir serum var. Yine yılın enlerinde de gösterdim. Yıl boyunca da size göstermiştim. Ocak ayında da o kadar çok kullandım ki yine Instagram'dan takip edenler de bilir, buradan beni izleyenler de bilir. Skin Master
Master markasının ginseng serumu. Uygun fiyatlı, piyasada şu anda uygun fiyatlı satılan, bence en etkili ve sivilce de yapmayan, benim için söylüyorum, bana sivilce de yapmayan ürünlerden bir tanesi. Ben bunu Revolution'ın %10'luk Matrix'i serumuyla birlikte kullandım. Siz isterseniz kendi rutininizde ya da elinizde olan başka bir peptit içerikli serumla da kombinleyebilirsiniz. Ginseng serumu peptitle kombinlediğinizde harikalar yaratıyor ve etkisi çarpı 2 oluyor. Eğer cildiniz elastikiyetini kaybettiyse, eskisi kadar sıkı görünmüyorsa, çukurluklar varsa, düzenli kullandığınızda gün be gün etkisini gördüğünüz içerikler arasında ve piyasada şu anda yerli markalar içinde en beğendiğim ginseng serum budur. Çünkü bazılarının yapısı o kadar ağır oluyor ki üzerine diğer ürünleri uygulayamıyorum. Uygulasam da emilip emilmediğinden şüphe duyuyorum ya da sivilce yapıyor. Ginseng serum yapmak da bence marifet işi. Skin Master bu ginseng serumu çok güzel yapmış. Hafif yapılı, öyle kolay kolay bozulan ürünlerden de değil. Rahat bir şekilde şişeyi bitirene kadar kullanmaya devam ediyorsunuz. Yine ürünün şişesini size göstereceğim. Zaman zaman kampanyaları oluyor. Çok daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Markadan göstereceğim bir diğer üründe glikolik asit, niasinamid içeren bu toniği. Bunu göstermemin sebebi, bu ara birazcık kalın güneş koruyucular, nemlendiriciler ya da kapatıcılığı yüksek ürünler kullanıyorsanız eğer cildinizde beyaz buton gibi problemleriniz olabilir. Ya da bunları kullanmıyorsanız cildinizde yine kapalı komedon, beyaz buton gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bunları gidermenin en iyi yollarından bir tanesi glikolik asit içeren, niasinamid içeren ürünler kullanmak. Bu toniğin içinde ikisi birden var ve yine uygun fiyatlı, benim piyasada gördüğüm en güzel beyaz buton gideren ürünlerden bir tanesi. Dikkat etmeniz gereken nokta, bu ürünü ne zaman göstersem göz çevreme de uygulayabilir miyim gibi sorular geliyor. Maalesef göz çevrenize uygulayamıyorsunuz. Oranın yapısı itibariyle bu tarz ürünleri o bölgelere kullanmak pek doğru olmuyor. Dolayısıyla özellikle çene bölgenizde, yanaklarınızda, alnınızda pütürcükleriniz, beyaz butonlarınız, kapalı komedonlarınız varsa düzenli kullandığınızda, ki özellikle genç arkadaşlara tavsiyemdir, düzenli kullandığınızda onların azaldığını ve oraların daha pürüzsüz göründüğünü kendi gözlerinizle gözlemlemiş olacaksınız. Bu ürünün de formülasyonunu, etkisini, dokusunu çok beğendim. Ben de ihtiyaç duydukça, beyaz butonlarım, kapalı komedonlarım oldukça rutinlerimde yararlanıyorum. Elancilia'nın Fransız kolajeni içeren peptitli göz çevresi kremini artık biliyorsunuz çok uzun zamandır severek kullanıyorum. Etkisini de gördüğüm ürünler arasında. Bana çok iyi geldiği için değiştirmeyi düşünmüyorum. Aralarda tabii ki yeni ürünler deniyorum ama hep dönüp dolaşıp tekrar buna geliyorum. Bunun gibi değil hiçbirisi. Ben bu üründen çok fazla stokladım. Şubat ayında yanılmıyorsam 8 ya da 9 Şubat'ta bu ürüne ve markanın ürünlerine zam gelecek. Eğer almayı planlıyorsanız mutlaka bakın derim. Ben de şu anda sağlam bir stok yaptım. Artık gerçekten zamlara yetişemediğim için en azından sevdiğim ve demirbaş olan ürünlerimi stokladım. Zaten bu ürünün benim favorim olduğunu biliyorsunuz ama zam haberini de bir şekilde duyurmam gerekiyordu. Bu krem ne işe yarıyor? Peptit içerikli ve Fransız kolajeni içeren bir krem olduğu için, kolajen biliyorsunuz nem çekicidir. O bölgeyi bol bol nemlendirir, su içmiş gibi gösterir. Peptit içerikte biliyorsunuz ince çizgilerin, yüzeysel çizgilerin açılmasına destek olur. Aynı zamanda sıkılığını, elastikiyetini kazandırır cilde. Dolayısıyla benim tam ihtiyacımı karşılayan ürünler arasında. Genç arkadaşlar kullanabilir mi? Tabii ki kullanabilir. Biliyorsunuz önlemimizi ne kadar erken alırsak cildimizi o kadar iyi koruruz ve aynı yaşta kendinizi tutarsınız ya da iyi yaş alırsınız. Bunu da ben size söylemek istedim. Çok yeni bir ürün. Ocak ayında tanıştım. Cosrx markasının Comfort Ceramide Cream Mist'i. Bakın aslında krem gibi, çift fazlı gibi. Az önce çalkaladım ben bunu. Şimdi bir durulsun, size göstereceğim. Üstte kremsi gibi bir tabakası oluyor. Bunu çalkalıyorsunuz. Bu bol bol nem veren bir kremsi mist. Yüzünüze sıktığınızda öyle krem parçaları kalmıyor yüzünüzde. Yani kremsi bir doku olmuyor. Alışageldiğimiz mistler gibi. Bakın. Hem makyaj üstünden hem makyaj altından, ki bu bir cilt bakım ürünüdür zaten, makyaj üstünden cildinizi nemlendirmek için, makyajı sabitlemek için değil, gün içinde benim gibi cildinizi nemlendirmeye ihtiyaç duyuyorsanız özellikle bu havalarda kullanabilirsiniz. Makyaja başlamadan önce de hani cildimizi çok iyi nemlendirmemiz gerekiyor diyoruz ya, o adımlardan bir tanesi. Ben kesinlikle nemlendirici öncesine, hatta bazen nemlendirici sonrasına da mist adımını ekledim biliyorsunuz. Kahramanlar değişiyor ama o adım hep bende oluyor.
Bu da kesinlikle performansını ve içerik listesini çok beğendiğim ürünler arasında. Zaten ürünün satın alma sayfasına gittiğinizde ürünün bütün içerik listesini de göreceksiniz. Ben beğendim. Benim cildime çok iyi gelen içerikler var. Bu zamana kadar neden tanışmadım? Gerçekten kızdım kendime. 6 farklı seramit kompleksi var ve özellikle şu pompa kısmı bu tarz mistlerde benim için çok çok önemli. Böyle tükürür gibi ya da damlacık bırakır gibi püskürtüyorsa ben onları kullanamıyorum ya da makyaj üstünden uygulayamıyorum. Diğer mistlerimi çok seviyorum ama makyajın üstüne uygulayamıyordum. Bazıları çünkü tükürür gibi damlacık bırakıyor. Makyajı da bozabiliyor. Bunun kesinlikle öyle bir özelliği yok ve bildiğiniz, şu anda görüyorsunuz zaten, daha da çok parlamaya başladım. Bittikçe almaya devam ederim. Etkisini de çok çok beğendim. Bu da benim bu ay tanışıp çok beğendiğim ürünler arasında. Gelelim makyaj adımına. Son günlerde MAC'in Grand All'ını bulamayınca başka alternatiflere gittik. Ben yine MAC'ten devam ediyorum. Hatta MAC de benim ilk aldığım ürünlerden bir tanesi. MAC'in Peach 2 nallı pembe şeftali tonlarında. Nars'ın Orgazm ile çok fazla karşılaştırırlar ama bence çok özel bir allıktır. Şu anda yanaklarımda uygulanmış halini görüyorsunuz. Ne şeftali ne pembe. Arasında bir ton. Tatlı, canlı, parlak, güzel gösterir. Işıltılı da bir yapısı vardır. Ben çok şuralara getirmem. Buralarda çünkü bazen ışıltılı ürünleri uyguladığımda gözeneklerim belirgin olabiliyor. O yüzden daha çok şuralara çalışırım allık konusunda. Sim yok, içinde ışıltı var. Kesinlikle öyle büyük tortular yok. Ama bugün mesela aydınlatıcı da sürmedim. Görüyorsunuz, aydınlatıcı varmış gibi yanaklarımda etkisi oluyor. Bende bir tane yedeği de var bu allığın. Çünkü bitireceğim artık. MAC'in Peach 2 nallı benim en sevdiklerim arasında. MAC de bu aralar minimal indirimler yapıyor. Belki bakmak istersiniz. Bunu da göstermek istedim. Ve yine Instagram'dan beni takip ediyorsanız ve bir önceki alışveriş videomda da görmüştünüz. Bunu daha önceden almıştım. Charlotte Tilbury'nin 2 tane fondöteni var. Bir tanesi aslında pek fondöten sayılmaz. Birisi Airbrush Flawless. Bu tam kapatıcılığı olan ama kesinlikle pudra bitişli olmayan, şu anda yüzümde uygulanmış halini de görüyorsunuz. Kendi cildiniz gibi duran. Ben bu tarz fondötenleri seviyorum. Bazıları kalın buluyorlarmış ama bence kesinlikle Estee Lauder gibi değil. Kalın bir fondöten değil. Ben de sivilce de yapmadığı, butonda yapmadığı, iritasyonda yapmadığı, çamur gibi bir görüntü de yapmadığı, çizgilere de dolmadı. Performansını da çok beğendim. Özel günde kullanabilirsiniz. Günlük olarak da kullanabilirsiniz. Benim gibi lekeleriniz, izleriniz varsa onların tamamen kapanmasını ve porselen gibi görünmek istiyorsanız günlük olarak da kullanabilirsiniz. Pudra bitişli değil kesinlikle. Kadife bitişli. Kuru ciltler sever. Yağlı cilt belki parlayan bölgelerden pudrayla geçmek isteyebilir ya da parlak seviyorsa parlak olarak da kalabilir. Benim beğendiğim ürünler arasında. Bir diğeri de, bunu genelde TikTok'ta ya da Instagram'da görüyorsunuz. Şöyle fırçalı bir başlığı var. Aslında keşke böyle olmasaymış. Ben böyle yüzüme değdir sonra tekrar ürünün içine sok çok sevmiyorum. O yüzden paletin üstüne ürünü alıyorum ve kendim elimle değdiriyorum. Böylelikle süngerini de bozmamış oluyorum. Yani kirletmemiş oluyorum. Bu da renkli nemlendirici gibi ürünleri seviyorsanız, eğer kalın fondöten sevmiyorsanız, çok kapatıcı sevmiyorsanız ve ışıl ışıl Korelilerin cildi gibi o glass skin diyorlar ya, o tarz görüntüyü seviyorsanız o etkiyi veriyor. Hollywood Flawless Filter fondöten ya da renkli nemlendirici, ne derseniz, o etkiyi veriyor. Ben Huda'nın Glow işine birazcık benzettim ama tabii ki Charlotte Tilbury'nin yapısı daha da ince. Yani markadan ne aldıysam, maskarasını almamıştım bir tek. Ne aldıysam bütün ürünü tepeden tırnağa, formülasyondan duruşa, ambalaja kadar her şeyiyle çok çok beğendim. Türkiye'ye gelmesini çok isterdim fakat maalesef Sephora yetkilileri, ona daha çok zaman var. Daha uzun süre Charlotte Tilbury markası maalesef Türkiye'ye gelmeyecek dedi. L'Oreal yeni 2 tane baz çıkarttı. Prime Lab diye geçiyor bu. Bir tanesi yağlı cildi matlaştıran, bir tanesi de Benefit gibi gözenekleri ortadan kaldıran ve içine bizim cilt bakımında sevdiğimiz bileşenleri de koymuş. Mesela şu an elimdeki gözenek görünümünü ortadan kaldıran bazı, cilt bakım ürünü değil ama aynı zamanda cilt bakım etkisi de sağlasın istemişler. Makyajdan önce uygularsanız gerçekten yüzünüze bir blur efekti veriyor ve gözenekleri ortadan kaldırıyor. Bunun içinde %1 oranında AHA, BHA ve LHA var. Bunlar çok az oranlar. Bu arada korkmayın, yüksek oran değil. Şöyle pembe bir baz. Benefit Professional gibi yüzünüze tıpkı uyguladığınızda gözeneklerin arasını dolduruyor. O çukurlukları da dolduruyor. Orada hiç gözenek yokmuş görüntüsü veriyor ve yüzünüz sanki filtreliymiş gibi oluyor. Etkisini çok çok beğendim. Sadece matlaştıranı çok denemek istemedim. Çünkü benim bu arada zaten nem problemim olduğu için bir parlama problemim de yok. Onun içinde de salisilik asit vardı mesela. Çok dikkatimi çekti ama deneyimleme fırsatım olmadı. Bunu çok beğendim. Ben bunu kullanırım. Üründe içerik kokusu var ama bu beni rahatsız etmedi. Yani
Yani şu kadar burnumun dibine kadar soktuğumda zaten alabiliyorum. Kesinlikle beni rahatsız eden ürünlerden bir tanesi değil bu. Üründe tek sevmediğim şey fiyatı oldu. Bence fiyatı çok yüksek. Yani L'Oreal'den bir baz almak istiyorsam Benefit'le fiyat olarak yarışsın istemem açıkçası. Şimdi makyaj anlamında yine Ocak ayında en fazla kullandığım iki ürünü göstereceğim. Kiko'nun yılbaşı koleksiyonunda şöyle çift taraflı kalemleri vardı. Bir tarafı kahverengi, bir tarafı ten rengi olan bir göz kalemi var. Krem gibi sürüşü var. Kahvenin tonu o kadar güzel ki acı kahve değil de gri kahve. Diğer tarafı da sizin göz içine çekebileceğiniz parlak ten renginden, hatta şampanya renginden oluşuyor eğer gözünüzün içine kalem çekiyorsanız ve kalıcılığı şahane. Gözüme hiçbir şekilde alerji yapmadı, iritasyon yapmadı. Zaten Kiko'nun kalemlerini normalde de kullanırım ki böyle çift taraflı olması, kahverengi tarafını zaten açmaktan neredeyse bitireceğim. O kadar çok kullandım ki. İsterseniz böyle keskin, isterseniz yine dağıtarak uygulayabilirsiniz. Tabi birazcık kalem sabitlendiği için dağıtamadım artık. Ve bir tane de yine Kiko'nun yılbaşı koleksiyonunda tekli bir farı vardı. 02 numara. Birazcık rose gold yansımaları da olan şampanya rengi. Kiko'nun 200 numaralı farı gibi değil. Farklı bir tonu var bunun. Daha rose gold yansımaları var ama çok da rose gold demeyeyim aslında. Şöyle daha sıcak tonlusu diyeyim. Böyle parmaklarınızla alıp göz kapaklarınıza, benim göz pınarlarımda biraz görüyorsunuz zaten. Kesinlikle pratik makyaj yapmak istiyorsanız, böyle 5 dakika daha özenilmiş bir göz makyajı yapmak istiyorsanız eğer, özellikle bunu parmaklarınızla hemen göz kapaklarınıza yayın. Sonra bu kalemle bir uygulama yapın. Sanki saatler süren özenilmiş bir makyaj yapmışsınız gibi etkisi oluyor. Duruşu çok güzel. İsterseniz yüzünüzde aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Bunları da videoya ekledim çünkü Kiko'nun yılbaşı koleksiyonu da indirime girdi. NYX'in yeni mat lip kremleri çıktı. Elimde de chocolate mousse rengi var. Bu da kadife bitişli Kore rujları gibi, MAC'in liquid powder kissleri gibi sevdiğim bir ton oldu bu. Ben azıcık alıp böyle pıt 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 dudaklarıma uygulama yapıyorum. Çok güzel görüntüsü var. Dudaklarınıza daha pudralı, kadife bitişli bir etkisi oluyor. Sabitlendikten sonra kolay kolay da çıkmıyor ve dudaklarınızın canını kanını kurutmuyor. Geçen alışveriş videosuna yetişmemişti. Fenty Beauty'nin Pro Kiss lip balmları. Şöyle fırçalı bir yapısı var. Parlak bitişi var. Aslında lip balm gibi görev yaparken dudaklarınızı da çok güzel renklendiriyor. 03 Pinch Me rengi bendeki, ki zaten 3 farklı rengi var. En güzeli de bu. Bunu almıştım. Sıklıkla benim dudaklarımdaki makyajımda bana yardım eden ürün bu oldu. Bunu kullanırken de eski dostlarımdan bir tanesi. NYX'in Süet dudak kalemlerinin 25 numarası tam bir dudak rengi. Kesinlikle sağlıklı, canlı görünen bir dudak rengi. Pembe nude tonlarında. Ben çok beğeniyorum. Özellikle ikisini sıklıkla kombinleyerek kullandım. Zaman zaman dudak kalemini ruj gibi kullandım. Dudakları çok sağlıklı, çok güzel gösteriyor. Rengi de zaten sağlıklı bir dudak rengi. Bu da benim favorilerim arasında. Eyeliner olarak son alışveriş videosunda stokladığımı göstermiştim. Huda'nın keçe uçlu bir eyelinerı var. Simsiyah ve çok rahat bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. Gözümde de şu anda görüyorsunuz. Bunu kullandım ve tabii ki ayın favorileri arasında. Ay boyunca, aslında yıl boyunca en çok kullandığım, bitirip tekrar aldığım kapatıcım Revolution Pro'nun C5 numaralı NARS'ın Radiant Creamy Concealer'ının muadili olarak anlattığım kapatıcılardan bir tanesi. C5 tam olarak benim göz çevremle bütünleşen, tenimle bütünleşen bir renk. Bunu o kadar çok kullandım ki kesinlikle çizgilere dolmuyor, yaşlı göstermiyor, çok mat kuru yapısı yok. Güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Bence senenin kapatıcılarından bir tanesiydi. Ocak ayında da yine tartı bir kenara bıraktım çünkü kuruluk problemim vardı. Daha çok bunu kullandım. Bu da benim favorilerim arasında. Yine Rossmann'larda zaman zaman ayın ürünü oluyor ve 79 lira bandına alınabiliyor. En son 79 liraya düştüğünde 5 tane birden alıp stoklamıştım. Online'da stokları çok bulunamayabiliyor ama mağazalara bakın, mutlaka mağazalarda görebiliyorsunuz. Hadi şimdi sınıfta kalanlara geçelim o zaman. Dalba'nın yeni Tone Up güneş koruyucusu çıktı. Ben bunu Instagram'dan hemen paylaştım. Açık tenliler çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Ona hiçbir sözüm yok. Fakat ten renginiz benim gibi ise, buğday tenli ise, benden daha esmerse bize olabilecek bir tone up krem değil. Bu kremler bize maalesef olamıyor. Asla cildim tarafından emilmiyor. Cildimle bütünleşmiyor. Ürünü sürdüm. 1 saatte bekledim. 2 saatte bekledim. Hiçbir şekilde cildimle bütünleşmiyor. Beyaz beyaz benim tenimde kalıyor. Ama beyaz tenli ciltlerde şahane duruyor. Şimdi tone up özelliği bana maalesef bu güneş koruyucu olmadı. Güneş koruyucunun
Yapısı da bana iyi gelmedi maalesef. Sevmedim. Sivilce komedon yaptığı için benim için sınıfta kalan yeni ürünlerden bir tanesi. Mara'nın şöyle el kremleri vardı. Çok azıcık kullandım, görüyorsunuz. Elimi kesinlikle nemlendirmediği gibi o kadar alerji, migren tetikleyen bir kokusu var ki kesinlikle kullanamıyorsunuz. Gidip ellerinizi yıkamak zorunda kalıyorsunuz. Asla markanın el kremlerine bir daha şans vermeyi düşünmüyorum. L'Oreal'in yeni bir maskarası çıktı. Son günlerde reklamları dönüyor. Görmüşsünüzdür. Teleskopik Lift maskara. Fırçasını göstereceğim öncelikle. Diğer teleskopik maskaraları severim ben bu arada. Çift taraflı dikenli fırçası var. Kornea çizme garantili fırça dedim ben bunu. Çünkü uygularken eğer aceleniz varsa kesinlikle gözünüze batıyor. Kaç kere batırdım. Zaten biliyorsunuz gözüm problemli. Denesem mi denemesem mi derken dayanamadım. Denemeye devam ettim. Çok da öyle göz makyaj rutinimi değiştirmem. Ama ne zaman denesem gerçekten gözüme batırmaya başladım, dedim başka sorunlar açacaksın, başına uğraşma ki o kadar zor temizleniyor ki maskara. Birkaç gün sonra bakın biraz da yakınlaşıyorum. Şuralar ne kadar sık kirpiklerimiz, şurada yok. Çünkü döküldü. Kalıp gibi bir tutam gitti. Kirpiklerim de döküldü. Şu anda yeniden çıksın diye bekliyorum kirpiklerimi. Ben maskarayı beğenmedim. Göz sağlığımı tehlikeye attığı için maalesef kullanmayı düşünmüyorum. Maybelline'in çok zor çıkıyor dediğimiz maskaralarına göre bile daha zor çıkıyor ve temizlerken mutlaka birkaç tane kirpiğiniz düşmüş oluyor ki en son benim şu kısımda oluk gibi bir tutam kirpiğim gitti. Ve L'Oreal markasının yeni Revitalift Filler göz çevresi kafein içeriyor. Hyaluronik asit içeriyor. Göz çevresini işte bu başlığıyla uyguladığınız zaman hem oraya masaj yapıyor hem de göz çevresini aydınlatıyor. Yani ben artık böyle aplikatörler görünce aşırı sinirlenmeye başlıyorum. Buraya değdireceğim. Fıt sokacağım. Buraya değdireceğim. Fıt sokacağım. Antibakteriyel denilse de her ne kadar ki bunda deniliyor mu bilmiyorum. Bütün yüzünüzdeki bakteriyi tekrar ürünün içine sonra alıyorsunuz. Onlar orada çoğalıyor vesaire. Tekrar yüzünüze tekrar. Neyse o kısmı geçelim. Aplikatör kısmını geçelim. Hiçbir şekilde yani göz çevremde zaten öyle vaat ettiği gibi kısa sürede aydınlatma etkisi olmaz ama kafein içerikli ürünler birazcık daha hızlı etki ederler. Morlukta değil belki ama şişlikte etki ederler. Kırışıklıkları açar, göz çevrenizi dinlendirir, koyu halkalarla mücadele eder ama böyle sürekli içine bakteriyi de bastıktan sonra gözünüzde de çeşitli iritasyonlar yapabilir demek istiyorum. Benim kullanmayı, hijyen kuralları gereği kullanmayı tercih etmediğim ürünlerden bir tanesi olmuş maalesef. Çok da uygun fiyatlı satılıyor. Eğer bu ürünü aldınız, kullanmak istiyorsanız nasıl kullanılır bilmiyorum ama en azından serum gibi kullanmaya çalışın ürünü. O başlığı yüzünüze tekrar göz altlarınıza tekrar değdirip bir daha içine batırmayın bence. Kullananlar bilir. O kadar yapış bir serumla, göz çevresi serumuyla dokusu o kadar yapış ki ben rahat edememiştim ilk alıp kullandığımda. Bir süre sanki böyle nasıl anlatabilirim? Çok yapışkan bir şey sürmüşüm gibi çizgilenme, kırışıklık oldu benim göz çevremde. Böyle yumurta akı yapışır da tuhaf yapışkanlık, tuhaf bir gerginlik olur ya, ben de öyle bir his yaptı. Ben sevmedim. Sevenlerinden de çok özür diliyorum. Benim beğendiğim bir ürün olmadı. Birkaç özelliğinden dolayı sınıfta kalan bir ürün oldu. Yılın ilk favoriler ve sınıfta kalan ürünlerini gördünüz. Ay boyunca benim en severek kullandığım ürünler ve uzak duracağım ürünler bunlardı. Sizin favorileriniz neler? Siz neler kullandınız, çok sevdiğiniz ortak favorilerimiz var mı? Yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.